Herkese selam, hoş geldiniz. Dün bir video paylaşmıştım. Müthiş ilgi gördü. Bir günde 1000 izlenmeyi aştık arkadaşlar. Şuraya bırakırım. 17 adet fon incelemesi isimli videom. İçerisinde hangi fonları satın alacağımı açıkladım. Son bir yıl içerisinde ne kadar değişim göstermişler. Bir yıldır takip ettiğim fonları sizlere paylaştım. Şimdi yeni videomuza geçelim. Bu videomda yorumlarda çok fazla talep ettiniz ve ben de sizin için hızlı bir şekilde video hazırlamak istedim ve şu anda videomu hazırlayacağım. Ekran görüntülü bir şekilde paylaşacağım. 5 yıl içerisinde fonlar ne kadar kazanç sağlamış ve ne kadar gelir elde etmişiz. Bunlara bakacağız, inceleyeceğiz. Aynı zamanda bildiğiniz gibi fonlar uzun vadede yatırım yapılması gereken enstrümanlar ve yatırım araçlarıdır. Bu şekilde de uzun vadede biz ne kadar kazanç sağlarız, kendimizi enflasyona karşı nasıl koruruz ve ne kadar seviyede koruruz, bunları inceleyeceğiz. O halde hazırsak şimdi videoma geçeceğiz. Lütfen başlamadan önce destek olmak için kanalıma abone olup videomu beğenirseniz beni desteklemiş olursunuz arkadaşlar. Geçelim videoya. Bakın burada tefas.gov.tr, biliyorsunuz her zaman bahsediyorum. Devletin kendi sitesidir arkadaşlar burası. Bütün fonların incelendiği istatistiklerini gördüğümüz ve aynı zamanda hangi firmalara yatırım yapıyor bunları da incelediğimiz bir site. Yatırım yapamıyorsunuz buradan. Bankalar aracılığıyla satın alabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Yatırım bölümünden bankalar aracılığıyla fonları satın alıp satabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi buraya girdiğimiz zaman bakın sitemizi açtık. Ana sayfamızdayız şu anda. Buraya 5 yıllık işaretliyoruz ve önümüze açılan sayfalar. Bakın bu şekilde bütün piyasayı görebiliyoruz. Hisse senedi şemsiye fonu, kıymetli madenler, karma şemsiye fonu ve katılım şemsiye fonu gibi birçok burada borçlanma araçları gibi hepsini görebiliyoruz. Şöyle en düşük riskli para piyasası fonu. Bakın arkadaşlar, AK Portföy'ün Alternatif Bank Para Piyasası TL fonu. %145 yılda en düşük riskli, yani neredeyse riski olmayan en garanti şekilde para kazanabileceğiniz fon arkadaşlar. Nasıl mesela biz mevduata para koyuyoruz ve garanti bir şekilde kazanıyoruz ya. Bu da o şekilde. Bakın FIBA Portföy'ün Şekerbank Para Piyasası TL fonu. Hepsi neredeyse %142. Eşit şekilde kazandırmış. Hemen geri geliyoruz. Borçlanma araçları şemsiye fonu. Bakın burada Eurobondlar, hatta izlersiniz, yine şuraya bırakacağım. Eurobond nedir? Ne kadar kazandırır? Nasıl yatırım yaparız isimli videom vardı. İzlemenizi öneririm. Eurobondlarda devletlerin bonoları, tahvilleri, yani kesin bir şekilde garantili bir oranda size sunmuş olduğu bonodur aslında. Eurobond'dan da anlaşıldığı gibi bunları siz bankalar aracılığıyla satın alabiliyorsunuz. Kazançlarını görebiliyorsunuz. Bu şekilde de devletlerin size sunmuş olduğu uzun vadeli bonolardır. Siz satın alabiliyorsunuz ve bakın 5 yılda da %500 gibi, 521 gibi, 590 gibi. Bakın burada benim de yatırım yaptığım Deniz Portföy'ün Eurobond döviz borçlanma araçları fonu 5 yılda ciddi oranda kar getirmiş. Buradan da aşağı ince görebiliyorsunuz. Bakın arkadaşlar burada, evet, Deniz Portföy'ün Eurobond döviz borçlanma araçları fonu 5 yılda %587 kar getirmiş. BIST 30 ve BIST 100'de ciddi şekilde kazandırmış. Altına göre %37 daha fazla kazandırmış arkadaşlar. İçeriğini görebiliyoruz. Kamu dış borçlanma. Bakın burada yine aynı şekilde özel sektör dış borçlanma araçları %36. Kamu %30. Mevduat döviz ve mevduat TL. Küçük bir rakam burada var. Yatırım yapıyor. Bu da yine gerçekten neredeyse garantili bir şekilde kazanabileceğiniz bir yatırım aracı diyebilirim. Fon diyebilirim. Hemen şöyle ana sayfamıza geri dönüyoruz. 5 yılımızı işaretliyoruz. Borçlanma araçlarını gördük. Katılım şemsiye fonu. Burada da kira sertifikası, katılım döviz fonu. Bakın yine ziraat portföy katılım fonu döviz bazlı. Burada yine görebiliyoruz. KT portföy birinci katılım fonu. Bu TL fonu. Hatta TL fonu olmasına rağmen ne kadar kar getirmiş buna bakalım bir. Evet, katılım şemsiye fonu KT portföyün, yani %450, çok güzel bir kazanç. İçeriğini görelim, ne yapıyormuş bakalım. Evet, %42 oranında hisse senetlerine yatırım yapıyor.
Özel sektör kira sertifikaları %20. Burada da yine bakalım şöyle, kamu kira sertifikaları TL %7,5 ve yatırım fonları katılma payları %23,92. Bu şekilde katılma hesabı da TL %6. Kendiniz görebiliyorsunuz. Son 5 yılı incelediğimiz zaman bu yarışta nerede kalmış? BIST 30 altının altında kalmış. %450 oranında. Geri geliyoruz. Ana sayfadan çok zaman kaybetmeyelim. Video çok uzamasın. Bu arada videoyu sonuna kadar izlerseniz beni gerçek anlamda desteklemiş olursunuz. Çünkü sonuna kadar izlenen videoları YouTube öne çıkarıyor. Diğer kişilerin de görmesini sağlıyor. Benim videomda ne kadar çok izlenirse ben de o kadar çok fazla kişiye ulaşmış oluyorum. Bu anlamda da destek olmuş olursunuz arkadaşlar. Geçelim fon sepeti şemsiye fonu. Bakın Yapı Kredi Portföy yabancı fon sepeti fonu %388. 5 yılda dikkatimi çeken TEP portföyün Amerika teknoloji yabancı fon sepeti fonu %400 vermiş. Devam ediyoruz. Ziraat portföyünde fon sepeti fonu %525 arkadaşlar. Yani siz bu fona yatırım yapmış olsaydınız 10 bin liranız şu anda 52,5 bin lira olmuştu. Bakın yatırım fonları katılma payları, hisse senedine küçük bir yatırım var %7,5. Devam ediyor burada. Ne varmış mesela? Yatırım fonları, evet. Borsa yatırım fonları katılma payları, ters depo vesaire, burada birçok şey var görüyorsunuz. Yine siz kendiniz de inceleyebilirsiniz. Çok zamanınızı almak istemiyorum. 8,67 liradan şu anda alabiliyorsunuz. Son bir ayda %6,6 artış göstermiş. Son bir yılda neredeyse %100. Güzel yani, güzel kazançlar bunlar arkadaşlar. 5 yılımızı işaretleyelim. Karma şemsiye fonu. Bakın iş portföy kumbara hesabı karma özel fon %400. Yapı kredi portföy karma fonu. Yani burada hepsi neredeyse aşağı yukarı aynı. Bir farklı bir şey var burada. İş portföyün elektrikli araçlar karma fonu. Bende vardı bu fon. Geçen sene takip ediyordum. IPC kodlu. %7'ye yakın son bir ayda eksi vermiş. Bakın yabancı hisse senetleri. Burada ne var mesela? Yabancı özel sektör borçlanma araçları vesaire vesaire. Arkadaşlar hızlı bir şekilde geçiyorum. Video çok uzamasın ve siz sıkılmayın diye aynı şekilde hızlandırıyorum şu anda. Değişken fonlar. Bu çok önemli. Burada bakın 2800 kazanç elde etmiş diye paylaşmıştım. Tacirler portföy %3080'e ulaşmış. Çok güzel bir rakam. Tacirler portföy değişken fon. İçerisinde alıp sattığı enstrümanlar var. Hisse senedi, takas para piyasası, takas bank para piyasası, burada finansman bonosu, yabancı hisse senedi yatırımları var. Devam ediyor. Vadeli işlemler, nakit teminatları karma şekilde, güzel bir şekilde burada yatırımlarını değerlendiriyor. Tacirler portföy, bakar mısınız? Son 5 yılda yanına yaklaşan yok. Yani BIST 100 %743 vermiş. BIST 30 627. Altın %550. Son 5 yılda bakın. Değişken şemsiye fonu %500 neredeyse. Tacirler portföy değişken fon %3083. Müthiş bir rakam. Yani daha yeni video paylaştım. %2850 diye bir haftada %150 daha artmış burası. Yani genel anlamda tabii ki de kazanç sağlıyor. Yani çok gerçekten çok enteresan bir fon arkadaşlar. Ben gireceğim, tekrar gireceğim. O yüzden de yatırım önerisi olmayıp sizler de sizin için uygunsa, yatırım risk anlayışınıza uygunsa girebilirsiniz. Kıymetli madenler şemsiye fonu, biliyorsunuz son ayda altın ve emtialar, işte gümüş olsun vesaire, yatay seyrediyordu. Burada AK portföyün altın fonu %505 vermiş. Devam ediyoruz. Deniz portföy aynı şekilde FIBA garanti. İş portföyün altın fonu. Burada bakın kıymetli madenler cinsinden ihraç edilen kamu kira sertifikaları. Kıymetli madenlere %35 seviyesinde. Yani bu şu demek oluyor. Sadece altına yatırım yapmıyor. İçerisinde kıymetli madenler. Aynı zamanda işte özel sektör, dış borçlanma araçları, hisse senetlerinde de yine yatırım var burada. Küçük de olsa %2 galiba, 0,28 vesaire vesaire arkadaşlar. Devam ediyorum. Burada kendiniz inceleyebilirsiniz. 1 ay, 3 ay, işte 6 ay, 1 yıl ne yapmış, ne getirmiş diye bakabilirsiniz sizler de. 5 yıla geliyorum yine. Bakın burada arkadaşlar serbest şemsiye fonları yaklaşık 1 milyon lira
yatırım yapan kişiler için açılmış bir fondur arkadaşlar. Serbest şemsiye fonu, bakın burada kazançlar ciddi derecede yukarıda. Risk seviyesi çok fazladır. O yüzden de bakın %7.000 vermiş mesela. Size eğer 1 milyon liralık bir fon yatırımı yaparsanız sizler de bu şemsiye fonuna, serbest şemsiye fonuna katılabiliyorsunuz. Burada tefasla işlem görmüyor diyebilir. Bakın aynı şekilde burada özel bir şekilde siz yatırım yapmış oluyorsunuz. Herkese açık bir fon değildir. Geçiyoruz. Hisse senedi şemsiye fonu. Burada %1673. Bakın devam ediyorum. %1800'ler, 2100'ler. Marmara Kapital zaten şu anda benim bir yıldan beri yatırım yaptığım bir fondu. Tacirler portföyle beraber en başarılı fonlar arasında devam ediyor. Inveo portföyün ikinci hisse senedi fonu, hisse yoğun fonu %2200 vermiş son 5 yılda. Bakın son bir ayda %25 vermiş. Inveo portföyün ikinci hisse senedi TL yoğun fonu. Yatırım fonlara katılma fayları ve burada yine vadeli işlemler nakit teminatlarına yatırım yapıyor. Bakın son 5 yılı gördüğümüz zaman burada Inveo portföy %2200. Çok ciddi kazanç. Yani BIST 100'ü, BIST 30'u, altını falan sollamış geçmiş tabiri caizse. Bu şekilde arkadaşlar, videomu çok uzatmadan son 5 yılda kazançları görebiliyoruz burada. Kendiniz tefas.gov.tr'ye girerek inceleyebilirsiniz. Ve bu şekilde videomu arkadaşlar sonlandırıyorum. Arkadaşlar videomu faydalı bulduysanız beğenmeyi, kanalıma destek olmak için abone olmayı, aynı zamanda bu önemli videoyu da görmesini, izlemesini istediğiniz arkadaşlarınıza göndermeyi ve lütfen bildirim zilini açmayı unutmayın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.